PR'dan size kadar veya ajansa kadar iner. O aradaki departmanda, bilgi işlem kısmında veya bunu özellikle sosyal medya ile ilgili departman varsa bu departmanın bunu öncelikle kendisine, sonra İK departmanıyla etkili çalışarak tüm departmanlara, tüm firmaya yayma zorunluluğu vardır. Nasıl bir call center'da belli aralıklarla bunlar hem ön eğitimlerini alırlar hem de belli aralıklarla tekrar hatırlatma eğitimlerini alırlar. Telefonda cevap verirken. Aynı şey internet için de geçerlidir. İnternette kurum adına bir şeyler yazıyorsanız onun sorumluluğunu almak zorundasınızdır. Hiçbir şeyi yoktur bunun. Anlık çünkü değil mi? Gene hocamın söylediği gibi bu iş çok kısa zamanlı işlerdir. Eğer bunun cesaretini alamıyorsanız yazmayacaksınız. Kurum adına yazmayacaksınız. Özel tebrik mesajları gönderiyorlar. Bir sürü hareket oluyor sosyal ağlarda. Başarılı kurumlar için bunun tam tersine de etkili yönetilmesi çok önemli. Şimdi sosyal medyada işte teşvik eden bir sürü kampanya şekilleri var. Ödülleri de var. Yani bunu en etkili performansı kullananları da tam tersini oluşturuyor olmanız lazım. Hoş geldiniz. Peki sizin sosyal medyadaki politikanız nasıl olacak? 2 tane şey öneriyorum. Birincisi sizin şirketinizin sosyal medyadaki kullanım politikanız. Biri sosyal medya nasıl kullanılır? İkincisi kullanım kurallarınız. Farkını ayırmanız gerekiyor. Politika standart olarak yapılması gerekenler, bir müşteriye gerek sosyal medya üzerinden verilmesi gereken cevaplar. İkincisi bir personelin normal iş standartlarına göre uyması gereken standartlar gibi kurallarıdır. Bu kurallar direkt sözleşmede başlar, işi sonuna kadar devam eder. Genelde biz şu şekilde müşterilere öneririz. Bizim bir sosyal medya kullanım kitapçığımız olacaktır. Her giren kişi için bahsediyorum öncelikle. Sosyal medya kullanım kitapçığımız vardır. Aha da basılı olarak veya internette, intranette veya ekstranet kısmında bulabileceğiniz kitapçık adresi budur. Bu kurallara uymak zorundasındır. İş maddelerinde girerken sözleşme imzalanan maddelerden bir tanesi de bu yazar. İkincisi, bu kural değiştirilebilir. İkinci maddede de budur. Aksi takdirde biz başka hiçbir şekilde bu maddeleri güncelleyemeyiz. Çok yakın için size örnekler vereyim. Facebook timeline yapısına geçmeden evvelkini bir maddeler yazdığımızı düşünün. Onunla ilgili. Ve sadece ona bağlı maddeleri koyduğumuzu düşünün sözleşmeye. İşe giriş sözleşmesine ve timeline'de değişti ya. O kurallarla ilgili, Facebook'la ilgili bütün bağlantılarını kaybederiz. Çok basit, hani kısa zamanı. Bize bağlı olan bir yapı olmadığı için sosyal medya, başka bir kişi Facebook'u, başka bir kişi Twitter'ı yönetiyor. Kuralların, paylaşma stratejilerinin her şeyi başkaları değiştiriyor. O yüzden onlar değiştikçe ajansın da ve firmanızın da kuralları değişecektir. Onunla uyarlayacak. Bununla bir resmi, net bir standart asla olamayacaktır. O yüzden de bu standart değiştirilebilir olur. Yarın öbür gün takla atarak mesaj at diyecektir. O zaman eleman da bu şekilde atmaya hazır olması gerekiyor. Genelde şu anda baktığımızda özellikle yurt dışında sosyal medyayı hem kullanıp hem de bu politikalarını oluşturup hazırlayan oranı %31. Ülkemizdeki bu oran çok çok düşük. Büyük firmalar haricinde ben henüz görmüyorum. Bunun için gerçekten tek böyle bir kitapçık vardır. Her şirkete uyarlanacak gibi bir şey yoktur. Mutlaka ajansla kurumsal İK'nın minimum ve iş, yani o sosyal medya departmanının beraber oturup karar vermesi gereken kurallardır bunlar. Dikkat edin, bu tamamen sözleşmeye yansıyacak kurallardır. O yüzden buna doğru karar vermeniz gerekiyor. Ne oldu? Tamam. Devam edelim. Önemli noktalardan bir tanesi o anlattığım kişi. Ne oluyor? Çalışan personeliniz var. Kişisel bir sürü yerde hesapları var. Aynı anda markaya ait hesapları da yönetiyor. Aynı cep telefonundan bir oradan paylaşıyor, bir buradan. Yani yakın bir zamanda gene hocam marka ismi vermediği için ben de artık marka ismi vermeyeyim dedim. Yani belli bankaların geceliğin yılbaşında o kişinin içtikten hemen sonra banka adına bir paylaştığını biz biliyoruz. Hissettiklerini Twitter hesabından paylaştıklarını biz biliyoruz ve o anda bankanın ondan sonra çıkıp özür dilemesi bir şey yapmıyor. Yerlerde o dakikadan itibaren markayı tekrar düzeltmek, istediğin kadar en büyük banka ol, hiçbir işe yaramaz yani. Bununla ilgili bu öyle bir şeydir ki bakın, yavaş yavaş alttan alır. Alttan alır. Marka hep yukarıdaymış gibi gözüküyor. Alttan böyle bir
tahta parçaları gibi alınları gönül bir anda çöker. Ve bir anda herkes elektronik kılıçlarını çeker, batırmaya başlar. Batırmaya hiç kimse onunla bir anda üyelerini kaybedebilir. Bu böyle bir şeydir. Sadakatle bir kurallarımız vardır. Personel o düğmeye basıp işlemleri baktıktan sonra kullanıcıların, potansiyel kişilerin hizmeti döndürebileceğiniz, ona size bağlı olabilecek şekilde bir cevap politikanız olması gerekiyor. Bir sorun yaşadığında bunu açık bir yere de koyabilirsiniz ki firmaya göre değişir. Yani açıktan kastımız nedir? Nasıl sizin bir firmayı düşünün. Tüketim mallarında o alınma sürecinde bir sorun yaşarsa, müşteri açıp arka tarafta neler uygulayabileceğini nasıl görüyorsa, sosyal ağda da bir sorununuz varsa buyurun kurallarımız bunlardır. Bunlar dışındakilere hizmet vermeyiz baştan söyleyebilirsiniz. Bu ama söylediğim gibi biraz cesaret isteyen bir iştir. Yani her marka sosyal ağda aktif olmak zorunda değildir. O aktif olup olmamasına göre değişir ama sosyal ağlarda olmak zorundasınızdır. İki şekilde olabilirsiniz. Ya aktif kullanıcı olacaksınız ya pasif izleyici olacaksınız. Başka hiçbir şekilde olamazsınız. Her şekilde hesaplarınızı almak zorundasınızdır. Her şekilde takip etmek ve cevap vermek zorundasınızdır. Bunlarla ilgili politikalarınız her şekilde olmak zorundadır. Ama tüketim malları falan varsa burada müşteri devamlı alacaktır, devamlı şikayet vardır, devamlı bir hareket vardır. Orada size mutlaka bir olumsuz yansıma olacaktır. Buna hızlı bir cevap vermeniz lazım. Her verecek kişi aynı cevabı vermek zorundadır. Farklı cevapları vermemeniz lazım. Özellikle internet olduğu için bunu farklı hesaplarla farklı şekilde almak da isteyecektir. Neden? Düşünün şimdi. Call center arıyor. Başka kimse yok. Sadece kayıt alan sistem var. Bir de konuştuğu bayan veya bay var. Onunla konuşuyor. En kötü sorunu çözemiyor. Kapatıyor. Çok sinirli. İçinden gelen küfürleri ediyor. Kapatıyor. Ama o iki kişi arasında ve kayıt sisteminde kalıyor. İnternette öyle değil. İlk önce bir hesaptan deniyor. Sorunu çözmeye çalışıyor. Olmuyor. Çıkıyor fake hesabından giriyor. Kız gibi konuşarak deniyor. Kibarca biraz yılışıyor. Özür dilerim. İşi çözmek için gene olmaması gerekiyor. Aynı standartlar herkes için, her kullanıcı için olması gerekiyor. Nasıldan bahsediyorum? Mesela bir ürün sorunu olduğunda tamam, haklı olabilirsiniz. Nereden aldınız? Fiş numaranız, müşteri numaranız. Güzel, yani standart sorulması gereken ve bunun gerçekten müşteri olduğunu ve gerçekten sorun yaşadığını anlayabileceğiniz standart bir soru politikanız olması lazım. Aynı şey çünkü rakip de gelecek yapacak size. Sadece markanızı kötülemek için. Sosyal ağlarda. Rakip de yaptığında ne yapacaksınız? Onun gerçek müşteri olduğunu olacak, sorunu nerede yaşadığını ve çözüm sağlayacak şekilde bir cevap politikanızdan bahsediyorum. İşte bu noktada yaptığınızda hani sizin nelere doğru cevap vereceğiniz, nelere yanlış vereceğinize karar veriyor olacaksınız. Şimdi personel kısmında sosyal üzerinde görev vermeli mi kısmı henüz Türkiye içinde firmaya bıraktığımız bir şey. Açık söyleyeyim. Yani yurt dışında bazı firmalar var. Bütün personelimiz bizim anlık cevap vermek zorundadır diyebiliyor. Ama bizim ülkemizde henüz hak veriyoruz. Herkes internetten cevap verme ve herkes yazabilme yetisine sahip değil veya sorunu o anda çözebilme yetisine sahip olmadığı için şu anda aslında en doğru olarak ya bu konuyla uzman ekibin içeride barındırılması ya da dışarıda bunu ama full time çok hızlı iletişimle sağlanması gerekiyor. Ama en doğrusunu biz hala içeride oluşturulması kısmında öneriyoruz. Ajanslarla doğru şekilde. Çünkü işin gerçeğine bakalım arkadaşlar. Bir sorun olduğunda anlık müdahale olmak zorundasınızdır. Düşünün mesaj yazdı. Dışarıda bir ajans var. Ajans cevap verme süresi minimum 5 dakika. 5 dakika içinde bu sorunu çözemezse ne yapıyor? Ekranı resim olarak kaydediyor. Bakın cevap veremedi diyor. Diğer ağlarda paylaşıyor. Haklıymışım değil mi diyor. Bu arada siz hala onun cevabını arıyorsunuz. Ajans onunkini arıyor. Hala sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Veya orada mesela çok kısa sürede size dönülmesi gerekiyor değil mi? O standartları oluşturup bir şeyleri sağlıyor olmanız lazım. Adam hala diğer ağlarda yazabiliyor. Giriyor foruma yazıyor. Her yerde bunu paylaşabiliyor. Burada sizin sorunu çözmeyle alakanızı geçiyorum artık. Yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani adamı dur sorununu anlatacağım demeyip yakalamaya çalışmaktan bahsediyorum. Mesela kurumsal olarak biz herkesin, her kurumun sosyal ağı içeri girdikten sonra bütün kurum elemanlarının mutlaka linkinde hesabı olmak zorundadır. Hepsinin de aynı kurum ismiyle orada kayıtlı olması gerekiyor.
Eğer orada olmak istemiyorsa ki bazı seviyelere göre olmak zorundadır. Nedir? Pazarlama, reklam, üst düzeyden yönetici. Bunlar olmak zorundadır. Ama onun haricinde orta seviye personel olmak istemeyebilir. Ama gizlice biz o hesabı bulup hala o personelin bir hesabı var ve firmanın adını göstermesi bu zaman daha tehlikelidir. O yüzden hani her kişiyi biz ismen isteriz ajans olarak ve hepsinin kaydını ve firma hesaplarını isteriz. Önemli bir nokta. Burada bunun haricinde LinkedIn'de firma gruplarınız açılır, artı sektör gruplarınızı açın. Rakipteki kişiler sizin firmanıza girmek ister ama potansiyeller sizin firmanıza, yani potansiyel müşterileriniz firma hesabınızı doğrudan bilmeyebilir. Ama sektör gruplarınızı merak edip arayıp bulabilirler. Ve oradan mutlaka kendi pazarlamanızı sürdürmeniz gerekiyor. En az 2 grup öneriyorum. Acele edin, aynı sektörde bir sürü farklı firma var. O grupları açmanız gerekiyor. İK'cılar, sizlere sesleniyorum. Artık hani uyumuyoruz. Mutlaka sosyal medyada İK politika kurallarını oluşturmanız gerekiyor. Kurumda eğer bu işi çalışan bir ajansınız varsa, sadece kendiniz yapıyorsanız cevap politikalarınız olmak zorunda. Bir sorun olduğunda ne cevap vereceğiz? Ve bu aşamayla biraz klimayı kısabilir miyiz? İçerisi sanki soğumuş durumda. Şundan bahsediyorum. Şöyle düşünün. Nasıl sıkça sorulan cevaplar gibi bir şeyler yapıyoruz. Genelde bu soruları soruyorlar. O soruların cevapları bunlardır. Bunun benzerini sıkça sorulan sosyal ağ soruları gibi çıkarmaya başlarsınız. Her birisini adım adım. Genelde yoğunlukla bu sorular geliyor. Hiç beklenmedik bir soru geldi. Güzel. Al onu kenara. Buradan yoğunlukla bir cevap geliyorsa onun da bir cevabını oluştur. A ekle. Her adımda %100 mükemmel yapamazsınız ama 98-97'ye ulaşacak şekilde çalışmanızdan bahsediyorum. Hiçbir zaman %100 her cevabı bulmanıza imkan yok. Aradan bir soru işareti, bir tane hiç beklenmedik kıl adam çıkar, bir soru sorar kalırsınız. Hiçbir zaman, o yüzden hızlı dönüşte cevap olmadığı zamanın da cevabının hazır olması gerekiyor. Önemli nokta zaten bir itibar kazanmadır, bir kültür oluşturmaktır, bir değer kazandırmaktır. Ön planda amaç satış değildir. Hemen bir şey satmazsınız. Aslında ben hep şunu söylüyorum. Buradaki amaç şu. Siz sosyal medyada bir şeyleri paylaşırsınız. Kitleyle yakınlaşırsınız. Ve bu kitle rakı sofrasında "Aa evet, şöyle bir şey vardı. Ben onu Facebook'ta görmüştüm. Dur abi" diye aklında sizin markanız geliyorsa doğru çalışmayı yapmışsınızdır. Amaç budur zaten. Hiç kimse mesela o anda paylaştığınızda bir anda ona ihtiyacı yoktur. Ama aklına getirdiğiniz noktada bir anda sizinkisi geliyorsa doğru çalışma yapılmıştır. Olması gereken şey bu. O yüzden de hani kurum için mutlaka politikalarınızı siz oluşturun. İş saatleri sırasında, iş saatleri sonrasında nasıl olacak düşünün. Mesela bazı kurumlar var, çok yoğun cevap verilmesi gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, adam normalde 6, hemen işten çıktı. Yolda başlayabilir 6.30-7'de. Hemen rahatsın Twitter'a veya eve gider yemeğini yer 8'de başlayabilir. Bu süreçte çok yoğun bir rahatsızlık, şikayet varsa sonra orada bir cevap verecek arkadaş. Bu arkadaş 8'den başlar, 3'e uyuyana kadar devam eder. Ya diyeceksiniz ki mesela bütün saat 8'den sonra sorulan sorular sabahleyin bir ertesi sabah 9'da cevaplanır. Yapabilecek bir şey yok. Ya böyle bir şey diyeceksiniz ya da oraya en az 12 saat veya 18 saat cevap verecek bir ekip kuracaksınız. İki part time. Ama bu gene söylüyorum, her marka için değil. Yoğunluğa göre değişen bir şeydir. Bazı marka vardır. Ya 2 günde 3 günde bir soru belki gelir. Neticede işle ilgili olabilir. O kişi mobil araçlarından da cevap verebilir. Bir şekilde sadece belli bir araç sonra cevap verebileceğini yönlendirebilir ama bunların hepsini verirken şirket kurallarında bunu veriyor olması gereklidir. O yüzden de şirket adına kimlerin konuşacağına çok iyi sizin karar veriyor olmanız lazım. Biz gene hep söylüyoruz. Üniversiteden yeni mezun. "O süper, ben sosyal medyayı çok iyi bilirim. Hep zaten aktif Facebook kullanırım" diyen gençler her zaman doğru kişiler olmayabilir. Benim bloğum var demesi o değil. Biraz egosu tatmini güçlü olacak. Karşısında hakaret ediyor, dikkat edin. O haklısınız da hem diyecek, bu arada çözüm yapacak. Oradaki iletişim normalde break time, yani konuşma süresi call center'da 8
10 saniye veya belli bir rant aralığı yaparken buradaki konuşmalar 1 saati bulabiliyor, 2-3 saati bulabiliyor. Adam bir yazıyor, sen de yazmak zorundasın. Aynı anda bunu milyonlar izliyor. Call center değil, kapalı bir alan da değil. O yüzden de genelde çok yoğun markalarda minimum 2 kişi öneriyoruz. Neden? Öteki kişi izin alabilir, şişi gelebilir, hasta olabilir, herhangi başka bir sebep olabilir. Yani bu tür durumlarda onun dur geleceğimi bekleyemez internet ve sosyal ağ. Bunu beklemez. Ama yoğunluğunuza göre değiştirmeniz gerekiyor. Bu arada markalarınız için eğer oturmuş markaysa mutlaka register edilmesi, ki Twitter'da biraz daha son dönemlerde kolaylaştı. Facebook'ta zaten kurallara uyarsanız çok daha alırsınız. Ya ötekiler çok hızlı alınması gerekiyor. Hocamın söylediği belli ağlar da var. Bu ağlarda yaklaşık şu anda dünyada 1500'e yakın sosyal ağ var. Türklerin kullandığı yoğun 30-35 tanesi var. En azından bu 30-35 tanesi mutlaka bütün ağları almanız gerekiyor marka olarak. Benzer veya çok yakın isimlerle, aynı isimlerle almanız gerekiyor. Pasif olabilirsiniz. Alın, logonuzu koyun, bırakın. Ama almamazlık etmeyin. Sonra başkalarının üzerinden parayla satın almak zorunda kalmayın. Mutlaka bir destek cevap yapısı kullanmanız gerekiyor. Yani olur da bir şey bilmiyorsunuz. Bir cevap hemen veremeyecek durumdasınız. Bunu karşılayacak. Bu süre içinde çok kısa sürede size geri dönülecek. Bununla ilgili şuraya şimdilik bakabilirsiniz ama yarın bununla bize bağlantıya geçebilirsiniz. Ama cevap vermemek en kötüsüdür. Cevap vermemek diye bir şey yok. Kurumsal bloklarda, olur da kurumsal blokta adam gelir dümdüz yazar, bir küfürler eder. Bu tür durumlarda ne olur? Bloğun gene cevap politikası vardır. Kişiye özel mail atarsınız. Gene cevap veriyoruz. Dikkat edin ne kadar hakaret etse de. Bu şekilde yazdığınız için size gerekli cevap verilmiyordur deriz. Küfürler edilen kısımlarını silip yazısını gene aktif ederiz. Bir şeyler, o küfürler haricinde hala bir şey anlatabiliyorsa o yazısı, o kalan kısmını da ekleriz. Ama asla hiç kimseyi ifadesini verdi diye yorumunu yayınlamak istemeyiz. Veya doğrudur, bizi zedeliyordur. Asla onu göstermemezlik etmeyiz. O yüzden önemli noktalardan bir tanesi şudur. Sosyal ağlarda arkasında duramayacağınız hiçbir içeriği yazamazsınız. Bir şey alır, yuvarlak dersiniz bir kareye. Hiç onun bir rahatsız olmam. Ama ben o yuvarlağı siz karede ispatlayabiliyorsanız hiçbir sorun yok. Yazın. Ama arkasında duramıyorsanız hiçbir yazıyı yazamazsınız. Çünkü işin gerçek kısmı şu. Tamam, herkes sosyal ağlarda bir içerik paylaşıyor. Farklı içerikler, güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorlar. Ama aynı anda ne yapıyorlar? Açık bulmaya da çalışıyorlar. Çünkü açık bulup bunu paylaştı mı daha çok değer kazandığını zannediyorlar. O yüzden de artık güvenli bir politikanız mutlaka olmak zorunda. Organizasyonunuzu koruyacak. Dikkat edin. Bu kişinin için değil, çalışanlar için değil. Tamamen markanızı korumak amaçlı olacaktır. Çalışanlarınıza mutlaka daha evvelden bildirilecek. Herkes bunu bilecek. Herkes bunu kullandığında ve karşılığında olmadığında cezaları belirleyeceksiniz. Bütçesel cezalardan da bahsediyorum. Bunlardan bahsediyorum. Çünkü kişi işi bırakır gider. Sonra ve mesela şu tür şeyler yaptıklarını söyleyeyim. Bakın, yurt dışında hani gene marka adı vermeyeyim. Bu hatayı yaptı diye sözleşmede olduğu için kişiyi röportaja çıkartıyorlar. Bütün yayın evleri benim kendi hatam yüzünden yapılmıştır, marka adına özür dilerim deyip öyle işten çıkarttılar. Yaptığı hatayı resmen bir yayın, yani bütün yayın organları, basınlar, herkesi çağırdılar ve bu açıklamasını yaptılar o çalışan personeli. Düşünün şimdi, böyle bir şey yapacağını söylediğiniz zaman bu kadar büyük risklere veya kurum açısından bu kadar büyük şeylere giremezler. Düşünsenize, o kişinin zaten iş bulmasına artık imkan yok o sektörde. Ama markanın da değeri düştüğünde tekrar onu düştüğü yerdenki seviyeye çıkarmak o kadar da kolay değil. Bir şeye riski alıyorsunuz. O yüzden bu pozisyonların maaşları biraz daha yüksektir. O yüzden yoldan yeni girenler bu işe hemen başlamamalı. Bu işin eğitimini çok iyi almalı. O yüzden daha iyi profesyonel ajanslarla çalışmanız gerekiyor. Mutlaka bir politika geliştirme evvelinde içerideki kaynaklarınızdan bakın. Kurum kültürünüze bakın. Her normal bir politika herkese uyar gibi değil.
Benzer örgüt politikaları varsa onlardan yararlanın. Özellikle büyük firmalar örgütteki politikalarını, sosyal politikaları açık hale getirmişlerdir internette. Bizim internet politikalarımız bu şekildedir. Araştırdığınız zaman büyük bilişim firmalarınkini göreceksiniz. Ve kitapçık olarak veya dediğim gibi bir yerden indirebilecek bir formatta hazırlayın. Ve mutlaka ölçün, mutlaka kontrol edin. Hem kişisel kullanım hem profesyonel kullanımları ve cezalarını sağlayın dedik. Ve özellikle yurt dışında şu anda sağlık kısmında bu var. Dikkat edin, sağlık, yani bizim ülkemizde böyle bir şey yok ama yurt dışındaki sağlık sigortaları için yapılan açıklamalardan, insanlardan kaynaklı bir sağlık sorunu olduğunda çok büyük davalar açılıyor. Özellikle biliyorsunuz sosyal ağlarda sağlık kısımlarında reklam yapılamıyor. Ve bunun amaçlı çok iyi sosyal ağda çok fazla bir pazarlama şekli yapılamıyor. Ama düşünün, bununla ilgili teknik destek değil, yanlış söyledim. Sosyal ağlardan destek verdiğinizi düşünün. Kişi yanlış bir cevap vermesine ötürü sağlıkla ilgili bir sorun çıktığında inanılmaz büyük cezalardan bahsediyorum. Bunların cevapları o kadar kolay kişiler tarafından verilemez. Bunu çok profesyonelce seçiyor olmanız gerekiyor. O yüzden bunların bazıları ajanslara zaten devretmemeniz gerekiyor. Bu o kadar kolay verilecek bir iş değil. Yani lütfen ona dikkat edin. Verilecek cevaplar gerçekten herkese açık. Hemen kopyalanacak cevaplar. En az 2 dedim politika olması gerekiyor. Bir kullanımla ilgili, bir dışarıdan kişilerin uyması gereken politikalarla ilgili. Bir şirket içinizdeki sosyal politikaları, bir dışarıdaki kullanıcıların uyması gereken politikalar olarak yapıyoruz. İçeridekinde mutlaka ceza ve şartları verin. Dışarıdakilerdeki cezanız sadece yani markaya çok büyük hakaretse davalar olabilir. Onunla ilgili şartlar ve şeyden atmadır. Tabii böyle bir marka itibari kısmı olduğunda hemen o ağla ilgili sorumlu kişilerle bağlantıya geçip onunla ilgili kayıt olurken verdiği hangi bilgiler varsa en kötü IP numarası kontrol ve destek üzerinden gidilmesinden bahsediyorum. Pardon. Tabii ki. Orada en altta yazanı açıklayabilir misiniz? Halk için bir sosyal medya kullanım politikası şu tarz bir şey. Yani genel herkes için, genel kullanıcı için, demin de bahsettiğim oydu. Herkes için bir sosyal medya kullanım politikası düşünün. Bundan kastım şudur. Normalde normal bir kullanıcıdır. Halk, siz, ben, o marka haricinde girdiğim zaman ben bir halkımdır. Ve girdiğimde ne yapabilirim? 2 şekil hata yapabilirim. Bir, markaya doğrudan hakaret edebilirim. Kanun, yani nasıl bugün çıkıp herhangi bir kullanıcı ben burada röportaj yaparken benim adıma veya benim markama ilgili bir küfür, bir hakaret ettiğinde onu ben dava edebilirim şahıs olarak. Halktan birisi de olsa. İkincisi, ben bir kural, sosyal ağlar için kural koyarım. Bu tür konuşmaları gruptan men edebilirim. Yani gruptan komple çıkartabilme hakkını, bunu sayfa kullanım kuralları içinde yazmanızdan bahsediyorum. Bunları yazmazsanız en azından bir kez olacaktır. İlk olduktan sonra onu attığınızda niye atıyorsunuz diye sorar haklı olarak. Yani böyle bir yasak görmedim. Ben özgürce fikrimi söyledim. Ve küfür etmek istedim diyebilir. Hakaret etmek isteyebilirim. Özgürce. Bir şey diyemezsiniz. Ve o mesajı orada kaldırdığınız zaman daha kötü olur. Ki bilin, bu insanlar o mesajları yazıyorlar. Hemen kopyalarını alıyorlar. Özellikle bu tür durumlar için. Sadece Twitter, Facebook için düşünmeyin. Bir sürü sosyal ağ geliyor. Bir sürüsü birbirlerini satın alıyor. Hem database'lerini alıyorlar hem aktif kullanımlarını devam ettiriyorlar. Bunu diğer ağlar için de düşünün. Mutlaka yani olayda diğer ağlardaki cevap politikaları, yöntemlerini lütfen çıkarın. Ve asla bu konuda çalışan personeli tereddütte bırakmayın. İK departmanından kişiler varsa bunun için söylüyorum. Eğer ne yapacaklarını bilmezlerse daha kötü olacaktır marka adına. O yüzden her şey açık, net, belli olması lazım. Çalışanlara bildirin. İş yerinde sosyal ağlar ne şartlarla kullanılabilir? Kuralları bildirin. Baştan net. Bilsinler. Ve yetkiyi vereceğiniz kişiye doğru zamanda, doğru yerde ve ne yapması gerektiklerini bilin. Mesela örnek vereyim. Pazarlama. Kampanyaya başlıyor. Güzel. Çıkacağız biz kampanyaya. Ama kimse sosyal ağya bu kampanyanın ne zaman yapılacağıyla ilgili bilgi vermiyor. Pazar akşamı arıyorlar. Pazartesi kampanya başlıyor bütün mecralarda. Sen de sosyal medyaya iki şey yapar mısın? Böyle kalıyor.
O yüzden hani oranın ayrı, kişi ne zaman paylaşacak, hangi saatte paylaşması gerekiyor, ne kadar zaman sürecek bu kampanya, bunlar nasıl diğer mecralarda bunu kurguluyorsunuz? Sosyal ağlarda da artık bunu kurgulamanız ve orada çalışan kişiyi tereddütte bırakmamanız gerekiyor. Kural kitapçıklarını oluşturun dedim. Herkese farklı zamanlar arasında, mesela örnek vereyim. Bir kişi gitti, hastalandı. İkinci kişi, ikinci sorumlu kim? Nasıl hani patron veya bölüm başkanı gittiğinde, o gittiğinde ani bir durum olursa cevap verecek yeti görev kitapçığında verilir kişiye. Burada da onu da kim yapacak? Aynı bir personel, yani çalışan personel gibi bütün sorumluluk adamlarını verin diyorum. Departman bağlantıları belirleyin. Çok önemlidir. Yapılmayan hatalardan bir tanesi, ya yapılan hatalardan bir tanesidir. Nedir bu? Siz bir kurum yapısı yaparken eğer kampanyalar sosyal ağ odaklıysa, merkezi sosyal ağysa, o zaman her departmandan sayıyorum. Genel müdür başta olmak üzere. Neden genel müdür diyorum? Eğer genel müdür bu olaya inanmıyorsa bu proje yatar. Baştan onu söyleyeyim. Genel müdür merkezi olmak üzere pazarlama, reklam, İK, bilgi işlem, ürün destek veya ürün üretim varsa bu departmanlardan en az 2 kişi bu projeyle sorumludur. Bu projedeki merkeze talep edildiğinde bilgi akıtmakla yükümlüdür. Birisi yoksa diğeri. Birisi izin alıyor gidiyor, hasta oluyor gidiyor. Bilgi çok acil. Bilgi alana kadar kampanya başlayacak. Kariyerle ilgili ilan veriyorsunuz. İlanla beklentiler gelmiyor. Gelmediği zaman tam bir şey çıkamıyorlar. Her departmanın farklı beklentileri vardır ağlardan. Bunun için gene söylüyorum, İK ve sosyal çalışma politikalarını bütün kuruma çok iyi anlatması gerekiyor. Kurum içi eğitimlerle anlatıyor oluyor gerekiyor. O yüzden personel ve örgüt içi demin anlattığım politikalar olması gerekiyor. Ve sözleşmelere bunları yansıtın. Sözleşmede dikkat etmeniz gereken noktalar şunlar. Yeni girecek personele direkt bu yeni sözleşmeyi ileteceksiniz. Genel müdür nezdinde var olan tüm personele bu maddelerden sorumlu oldukları maili gidecek. Bunlarla yeni sözleşme, yani eski personelle yeni sözleşmeler revize edildiğinde önüne bu maddeler içeren yeni sözleşme iletilecek. Var olan sözleşmeleri iptal edip tekrar yeniden edemeyeceklerine göre yöntem şu anda budur. Yeni girecek maddeler bu şekilde iletilir. Politika geliştirirken dikkat etmeniz gerekenler hem sosyal ağlar, hem wikiler, hem multimedya üzerindeki tüm ürünler, hem bloglar, forumlar, bütün bu alanlardaki kullanım kısımları için kuralları düşünmenizden bahsediyorum. Ve mutlaka kuruluşa özel, ona ait bilgileri de düşünerek, o kurum kültürünü de düşünerek bu kuralları oluşturmanız gerekiyor. Asla 3 maymuna oynamayın. Yani beni bağlamaz, o benimle ilgili değil. Departmanlar bunu, özellikle büyük firmalı departmanlar çok yapar bunu. O bizimle ilgili olan kısım değil, o bizi ilgilenmez. Siz onu şuraya sorun. Eğer herkes böyle yaparsa gene sorun olur ama cevap verecek kimseyi bulamazsınız. Her türlü açıda bütün açıları çıkartıp bütün adımları, bunların sorunları kimdir? O yüzden genelde bunun kural toplantıları için mutlaka her departmandaki yöneticiyi alırsınız. Sosyal medya ve ajans da gelir. Kuralları beraber koyarsınız. En azından İK ile çalıştıktan sonra tekrar bu departmanların önüne gider. Herkese dağıtılmadan hemen. Bir kere departmanın başındaki kabul edecek, genel müdür kabul edecek ki ondan sonra alttakiler kabul etsin. Onlar bir uyacak ki alttakiler uysun. Yani mesela oraya bir örnek bir ifade koydum. Mesela sosyal ağda verilen kurallar dışında ifade edeceğim görüşleri yalnız bana aittir. Sözleşmede mesela firmayı koruyacak madde. Özellikle böyle bir madde koyarsınız ve o personel marka adına kendi hesabında veya markaya ait hesabında kişisel bir yorum yaparsa buna bağlı olabilecek sorunlar kişiyi bağlar, markayı değil. Verilecek cevaplar standardı haricinde. Çok önemlidir. O yüzden istediği gibi konuşamaz. Standartlar haricinde bir şekilde konuşamaz. Yani birkaç tane burada tabii ben örnek verdik. Büyük markaların internette yaptığı hatalar yüzünden, hani verdikleri hashtagler yüzünden çok büyük
zararlar uğradıklarını hani örneklerini verdim. Ondan sonra geri döndürmek için çok büyük ödüller, çok büyük maaşlar yapmak zorunda kaldılar. Hani hatırlamanız için Bing Amerika özellikle depremle ilgili bir açıklama yaptı. Ondan sonra tsunami ile ilgili herkes $1 gibi bir şey dedi. Ondan sonra da öyle bir bunu reklam amaçlı markası yaptığı için bu parayı kendi cebinden karşılayarak öyle bir şey yok dedi. Bu reklam amaçlı değil dedi. Bütün parayı kendi verdi. Olayı döndürdü. Gene Microsoft bir yardım yapılmış gibi gözüktü. Mutlaka gizlilik, adil kullanım, eğer varsa hani finansal açıklama kısımları ve telif haklarını çok iyi vurgulamanız gerekiyor. Şuraları geçelim lütfen. Mutlaka hani bir kullanımda sayfa kullanım kurallarını timeline yapınız içine gömmeniz gerekiyor. Burada lütfen Facebook'un kullanım kuralları sayfasına bir bakın. Facebook'un bir kullanım kuralları kısmı vardır. Aradığınız zaman çok rahat görebilirsiniz. Bu kurallar artı kurum kültürünüzü birleştirerek bir kurum tablosu oluşturmanız gerekiyor. Bundan sonra hani bütün uygulamalar, bütün personelinizi bunların iletilmesi gerekiyor. Bütün kurum yardım kılavuzlarının herkese anlaşılacak dilde açık olması gerekiyor. Personele de soru işareti kesinlikle bırakmamanız gerekiyor. Genelde politikalarınızı belli aralıklarla güncellemeniz gerekiyor. Neden güncelliyoruz? Çünkü ağlar da kendini güncelliyor. Oradaki yapılar da değişiyor. O yüzden ona uyacak şekilde siz güncelleyin. Belli aralıklarla personele mutlaka bunları hem eğitin. Sadece cevap veren ekipten bahsetmiyorum. Diğer kişiler dikkat edin çünkü o kendi adına markasıyla ilgili bir şey yazdığı an o da sorumlu olacak. Kendi hesabında. Şöyle örnek vereyim. Mesela benim bir firmamda çalışıyor. Kişi CVC kısmına daha evvel çalıştığı firmalarına rakibini yazıyor. Facebook'ta kendi hesabından bahsediyorum. Ve onunla ilgili yorum yapıyor. Artık yani bununla ilgili benim markamla ilgili bir şey yazdığı an benim markamı sunuyordur. Benim markamı kötüye düşürecek, daha düşüğe götürecek bir şey yapamaz. Kişisel hesaplar artık biraz daha değerli bir kısma gelmiştir. Lütfen dikkat. O yüzden de hani politikalarla kontrol ve çok iyi eğitimle güçlendirme gerekiyor. Soru varsa çok isteyerek cevap vermek isterim. Sunumu bir yerden alabiliyor muyuz? Sunumu ben burayla paylaştım. Bir kısmını, hepsini değil. Başka lütfen. Şey mi kastettiğiniz o bir yerde akşam içki içiyor? Evet. Bir şeyleri... Bir marka adını söylemeyeyim. Bir markayı kastetmedim. Kastetmiyorum ben de zaten. Kendi hesabından, kişisel hesabından Evet. kendi kişisel fotoğrafını Hayır. Oradakinde şunu yaptı aynen. Markanın hesabına girdi. İşte nice yıllar bir mesaj attı. Siz şunu düşünmüyorsunuz değil mi? Yani biz kişi olarak kurum nerede çalıştığımızı Şimdi, belirtmediğimiz evet. takdirde... Hayır. Şunu anlatayım. Sosyal medyada o sosyal medyadaki görevlinin daha fazla kişiyle iletişim kurması sadece attığı mesajlarla olabilecek bir şey değildir. Sosyalde, Türkiye'de de özellikle İstanbul ağırlıklı olmak üzere bir ağdaki gerçekten o kişilerin gerçek hayatı vardır. Ve markanın çok üzgünüm ki kişisel olarak o hesabı yöneten kişi olarak sosyalleşmesi gerekiyor. Yani o diğer hesaplardaki diğer blog sahipleri olabilir, diğer markadaki sosyal yazarlar olup bunların yaptığı etkinliklerle yan yana gelmesi gerekiyor. Çünkü o bu şekilde yaptığında, marka adına bir mesaj da yazdığında o diğer kişiler otomatik onu beğeniyor. Arkadaşı olduğu için beğeniyor. Ve bu dağılma dairesini genişletiyor. O yüzden de mesela bazı markalar var, sırf oralarda etkin olsun diye geçen partiye gönderiyor. Oradaki sosyal medya sorumlusu 3'e kadar partide eğleniyor ama orada fotoğraf çekiliyor. Onun içeriğini ertesi gün uyuyor saat 11'e kadar. Kalkıyor işe geliyor, içeriğini oluşturuyor. Ve başka bir şey varsa yoksa işe 6'da evine dönüyor. Çünkü onun işi sosyalleşmek. Hem gerçek hayatta hem internet ağlarında. Öneriniz nedir bunun için? Yani ne yapması? Markanın sattığı ürüne göre değişir. Yani şimdi bu verdiğim örnek bir içki markasını üreten bir marka. Beyefendiyle aynı şeyi anlayamadım. Yani sizin Yani çalışan mahremiyetini... Evet, yani Çalışan mahremiyetini çok üzgünüm ki her çalışan nasıl e-maille ve şeyle korumak zorundaysa sosyal ağlarda da marka adına kendi hesabında bir şey yazdığı andan itibaren sorumludur. Kendi adına derken kişi... Kendi hesabına evet. Ben
Ben istediğim şeyi yazabilir miyim? Hayır. Kendi hesabınızda siz marka adına bir şey yazdığınızda sorumlusunuzdur. Yok, yazmamaktan söz ediyoruz zaten yani. Yazmayıp O akşam- markanın koyduğu sorumluluk maddesi neyse. Yani bununla ilgili, yani şöyle düşünün. Sosyal